Herkese merhaba, ben Merve. Makyaj fırçaları videomla karşınızdayım. Bu videoda sahip olmanız gereken en temel makyaj fırçalarından bahsedeceğim. Öncelikle fondöten fırçalarından başlayalım. Fondöten fırçası seçerken ilk dikkat etmemiz gereken nokta fırçanın yumuşak olması ve tabii ki kolay kontrol edilebilir olması. Ben size birkaç tane fondöten fırçası göstereceğim. Bunlardan ilki en standart olarak bildiğimiz yassı. Biraz kontrolü zor bir fırçadır. Çünkü yuvarlak hareketler yapamazsınız bu fırçayla. Sadece aşağı doğru hareketlerle ürünü yaymanız gerekir. Dolayısıyla kontrol anlamında ve bitiş anlamında biraz yüzünüzde çizikler bırakabilir. Hafif ürünün çizgi çizgi olması durumunu karşılaşabilirsiniz bu fırçada. O nedenle bunun yerine daha kolay kontrol edebileceğiniz yuvarlak formdaki fırçaları kullanmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü hem yumuşacık hem de yuvarlak hareketlerle, dairesel hareketlerle cildinizin tamamına çok rahat şekilde yayabilirsiniz. Bir de hem doğal hem de sentetik karışık fırçalar alırsanız fırça ürünün tamamını çekmemiş olur. Daha rahat da kullanmış olursunuz. Ürün kaybı da yaşamamış olursunuz böylece. Kabuki fırçalar var. Bunlar daha küt ve çok tok fırçalardır. O kadar sert ki kılları fırçanın. Bunda da yine kontrol anlamında daha ince, daha likit ya da BB krem gibi fondötenlerin ya da BB kremlerin kalıcılığını, daha doğrusu şöyle anlatayım. Eğer bir BB kremi elinizle yayarsanız daha ince bir bitiş sağlarsınız. Ama kabuki bir fırçayla, bu kadar sert kıllı ve tok bir fırçayla dairesel ya da noktasal hareketlerle dağıtırsanız sanki 2 kat sürmüş gibi bir sonuç elde edersiniz. Dolayısıyla ince fondötenlerinizi, ince ve likit ve kapatıcılığı az olan fondötenlerinizde kabuki tarzı fondöten fırçalarıyla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Son olarak da yine yumuşacık, aslında bir allık fırçası gibi görünümünde de olan yine yarı sentetik, yarı doğal fırçalardan da yararlanabilirsiniz. Bu da kontrolü çok kolay bir fırça. Çünkü gördüğünüz gibi şekli de tamamıyla yuvarlak. Yine dairesel hareketlerle cildinizin tamamına, burun köşelerinize, ulaşılması zor yerlere de rahatlıkla girebileceğiniz bir fırça. Pudra fırçalarını da satın alırken yüzümüzün büyüklüğüne uygun olanı seçersek daha rahat uygularız. Örneğin bu bir pudra fırçası. Bu üstten yuvarlak formda fakat yanlardan çok hafif sıkıştırılmış, yani yanlardan çok hafif yassı. Bu tarz fırçaları isterseniz direkt pıt 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 minik tampon hareketlerle uygulayabilirsiniz. Veya yine yuvarlak kısmı, yuvarlak formlu kısmında da yine yuvarlak hareketlerle cildinizdeki makyajı sabitleyebilirsiniz. Hem isterseniz transparan pudra, isterseniz mineral pudra, her türlü pudrayı bu tarz büyük pudra fırçalarıyla uygulayabilirsiniz. Şimdi allık fırçaları ile devam ediyorum. Eğer şu şekilde hafif kesik ve yassı, bunlara flat deniyor, bu tarz flat fırçalar tercih ederseniz hem kontür uygulamalarını hem de allık uygulamalarını ikisini beraber rahatlıkla yapabilirsiniz. Veya eğer isterseniz yine yarı doğal kıldan, yarı sentetik kıllardan üretilmiş olan fiber fırçalarla da daha yuvarlak hareketlerle allığınızı ve bronzerınızı uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarz flat fırçalarla da söylemeyi unuttum. Yine hem kontür uygulamalarınızı yaptığınız gibi bronzerınızı da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Göz makyajınız için sahip olmanız gereken en temel fırçalardan biri geniş ve yassı far fırçası. Bu far fırçasını göz makyajınıza bir baz hazırlarken sadece 2-3 tampon hareketiyle neredeyse kaş altınıza kadarki bölümün tamamını uygulama yapabiliyorsunuz. Bu açıdan çok pratik. Veya sadece tek renk bir far kullanmak istiyorsunuz. Herhangi bir gölgelendirme yapmak istemiyorsunuz. Yine bu geniş, kalın far fırçasıyla göz kapağınızın tamamına yine 2-3 tampon hareketle farınızın tamamını uygulayabilirsiniz. Klasik far fırçası, düz ve yassı. Bu klasik far fırçasıyla bazınızı hazırladıktan sonra göz kapağınıza kullanacağınız rengi yine çok pratik bir şekilde 2-3 tampon hareketle minik minik tamamını yayabilirsiniz. Tabii ki kalem fırçayı unutmamak lazım. Göz kenarlarınıza derinlik katmak veya kirpik dibinize uygulama yapmak için veya göz pınarlarınıza aydınlık katmak için de bu tarz ince uzun kalem fırça dediğimiz bir fırçaya sahip olursanız makyajınızdaki gölgelendirmeleri ve derinlikleri ve aydınlatmaları çok rahatlıkla yaparsınız. Göz makyajımız için olmazsa olmaz fırçalardan biri de tabii ki blending brush, yani karıştırma fırçası dediğimiz tarzdaki fırçalar. Bu fırçaları da satın alırken yine dikkat etmemiz gereken en önemli özelliklerden biri yumuşak olması. Çünkü çok fazla karıştırma işlemi yaptığımız için, yani fırçayı gözümüzde çok fazla
oynattığımız için yumuşak olması çok önemli. Gözümüzü tahriş etmemeli. Tabii ki aynı zamanda da gözümüzün boyutuna uygun olmalı. Şimdi ben yine size boyutlarla ilgili bir örnek göstereceğim. Bu da bir blending brush'tır. Bu da bir karıştırma fırçası. Bu da bir karıştırma fırçası. Gördüğünüz gibi bu çok daha büyük, bu çok daha küçük. Aslında bence bir tane karıştırma fırçası yeterli olur ama farklı alanlar için, örneğin derinlik kattığınız bölgeyi karıştırmak isterseniz belki daha küçük bir karıştırma fırçasıyla karıştırabilirsiniz. Ya da gözünüzün tamamıyla katlanma bölgesini karıştırmak istiyorsanız bu tarz daha geniş bir karıştırma fırçası da kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde karıştırma fırçaları var. Bu hem aslında farı uygulayabildiğiniz hem de aynı zamanda karıştırabildiğiniz bir fırça. Tüm blending brush'lar da aslında aynı şekilde böyledir. Hem uygulama yapabilirsiniz bu fırçalarla. Yani farınızı alıp hem uygulama yaparsınız hem aynı zamanda da karıştırırsınız. Dolayısıyla bu tarz blending brush'lar son derece kullanışlı. Hem gözünüzde kullandığınız gibi aynı zamanda da burnunuzu kontürlemek için veya yanaklarınıza aydınlatıcı sürmek için de kullanabilirsiniz. Göz makyajınız için de vazgeçilmez ve mutlaka olması gereken bir fırça. O yüzden sizler de gözünüze uygun boyutta ve yumuşak hissettiğiniz bir fırçayı mutlaka koleksiyonunuza katmalısınız. Jel eyeliner uygulamaları için de fırça çok önemli. Bunlar için size 3 tane örnek göstereceğim. Bir tanesi en ince, son derece ince ve biraz aslında kontrolü zor olan bir fırçadır bu. Ama eliniz alıştıkça çok rahatlıkla uygularsınız. İsterseniz incecik bir fırçayla eyelinerınızı çekebilirsiniz. İsterseniz biraz daha kalın, yine kaleme benzeyen ama ucu ince bir fırçayla da eyelinerınızı uygulayabilirsiniz. Veya birçoğumuzun çok aşina olduğu bu tarz kesik uçlu fırçalarla da yine eyelinerınızı uygulayıp kuyruğunuzu da fırçanın bu kesik olmasından yararlanarak da yapabilirsiniz. Toparlamam gerekirse bence makyaj yapan biri için 4 tane temel fırça var. Bunlar olmazsa olmaz. Bunların ilki fondöten fırçası, pudra fırçası, allık fırçası, son olarak da hem uygulama hem de karıştırma yapabileceğiniz far fırçası. Eğer bu 4 fırçaya sahip olursanız, nerede olursanız olun makyajınızı gayet kusursuz bir bitişle yapabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemlerde, yani makyaja iyice alıştığınızı düşündüğünüz dönemlerde de diğer detay fırçaları da tabii ki satın alabilirsiniz. Yani az önce bahsettiğim gibi kalem fırça alıp belki göz altlarınıza ya da göz kenarlarınıza derinlik verebilirsiniz. Ya da daha detaylı kontür fırçaları da alabilirsiniz. Çünkü çeşit çeşit fırça var. Ama bu 4 fırçaya sahip olursanız fondöten, allık, pudra ve hem karıştırma hem de uygulama yapabileceğiniz bir far fırçasına sahip olursanız her yerde makyajınızı kusursuz şekilde yapabilirsiniz. Makyaj fırçalarımızla ilgili ufak bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki özellikle far fırçalarımızda eğer yedek fırçamız yoksa başımıza gelebilecek bir durum. Koyu bir uygulama yaptıktan sonra fırçamızı bir daha kullanamaz hale geliyoruz. Bunun için şu şekilde fırçalarımızı anında temizleyen ve içerisindeki farı akıtan ve kupkuru bir şekilde tekrar kullanıma hazır eden spreyler kullanabilirsiniz. Ürünü sıkıp bir peçeteye sildiğiniz zaman fırçanız tamamıyla kuru ve tertemiz oluyor. Bunları kullanabilirsiniz makyajınıza devam ederken. Ama bunun dışında fırçalarımızın çok daha uzun ömürlü olması için mutlaka temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanım sıklığınıza göre fırçalarınızın temizliğini mutlaka yapmayı unutmayın. Bununla da ilgili bir video hazırlamıştım. Videonun linkini hem burada hem de videonun açıklama kısmında göreceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden paylaşmayı ve kanalıma yeni geldiyseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.